Merhaba dostlar. Bugün dünyanın en büyük dijital içerik platformlarından Netflix'in olumlu ve olumsuz yanlarını anlatacağız. Bununla beraber ayrıca tüketim alışkanlıklarının dijital teknolojiler sayesinde nasıl dönüştüğü açıklanmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda ana kaynağımız Aksaray Üniversitesi'nde görev yapan ve Netflix abonesi olan akademik personel üzerinden aldığımız bilgiler olacak. Diğer taraftan Netflix'i kültürel emperyalizm bağlamında da inceleyeceğiz. Böylelikle çılgınca tükettiğimiz dijital içeriklerin önemini anlamak açısından videomuzun faydalı olacağı kanaatindeyim. Ayrıca kendi yorum ve değerlendirmelerimi de videonun sonlarına doğru sizinle paylaşacağım. Baştan şunu söyleyebilirim ki yaptığım araştırma ve gözleme göre Netflix'in Türkiye'de tanınmasının ve tutunmasının öncelikli sebebi insanların bu platformu birbirine özendirerek anlatması. Netflix sahibi olma durumunun kişilere kendini özel hissettirmesidir. Yani bir reklamcılık başarısı söz konusudur. Netflix de bu durumu hızlandırmak için akıllı bir pazarlama taktiğiyle en başta ücretsiz üyelik ve deneme sürümleriyle kendini cazip hale getirmektedir. Bu sayede böyle platformlara para vermeye alışık olmayan kişiler kısa bir zamanda yabancılıklarını atmalarıyla Netflix'e üye olmaktadırlar. Zaten 2000'li yıllarda televizyonlardan yayınlanan yabancı filmler, televole kültürü ile gelişen program biçimleri Netflix için gereken izleyici altyapısını hazırlamıştır. Mekan sınırlaması olmayan bu tür uygulamaların yaygınlaşmasının bir diğer sebebi ise sosyal medya platformlarında çıkan önerilerin, reklamların etkisidir. Hatta bu etkinin yadsınamayacak önemde olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda vurgulanması gereken en önemli nokta sosyal medya ve internetin artık hayatımızın merkezi bir konumunda yer aldığı gerçeğidir. Zira öneri alma noktasında bile sosyal medya artık en yakın çevremiz kadar büyük bir etkiye sahiptir. Sözü çok uzatmadan artık gelelim Netflix'in olumlu ve olumsuz yönlerine. Konusunun uzmanı 7 akademisyen ile yapılan mülakatta özetle Netflix'in olumlu ve olumsuz yanları şöyledir. Önce olumlu taraflarından bahsedelim. Birinci uzmanımıza göre Netflix'in olumlu yanları kota dostu olması, yüksek kalitede donmadan orijinal dilinde film izleme fırsatı vermesidir. İkinci uzmanımızın görüşü dil seçenekleri bağlamında farklı dilleri öğrenme ve geliştirme imkanı tanıması, belgesel tarzı içerikleri sayesinde keşfedilen farklı yerler, hayvanlar ve bilgiler ile ayrıca eğlenceli olmasıdır. Üçüncü uzmanımızın görüşü ise oldukça çeşitli içeriğin tek bir platformda bulunması, çevrimiçi olarak kaliteli ve yüksek çözünürlüklü bir görüntü sunmasıdır. Dördüncü uzmanımıza göre başka bir olumlu durumu Netflix'in algoritmasındaki hız ve çeşitlilik sayesinde size birçok kolaylıklar sunuyor olmasıdır. Ayrıca reklam barındırmaması ve introyu atla gibi özelliklerinin cazip olması kayda değer özelliklerindendir. Bununla beraber dünyada popüler olan dizi ve filmleri takip edebilme imkanı tanıması, kişilere hobileri doğrultusunda istedikleri videoları kendi dillerinde veya altyazı ile takip edebilme imkanı tanıması onun öne çıkan yanlarıdır. Bu arada belki biraz reklam olacak ama hemen belirtelim. Bizim kanalımızdaki videoların birçoğu da 3'ten fazla dil seçeneği ile yayınlanmaktadır. Devam edelim. Ayrıca bu akademisyenimiz çocuklar için birçok eğlenceli çizgi filmi hizmetimize sunmasını da önemli görmektedir. Beşinci uzmanımızın Netflix'in önemini belirttiği nokta ise farklı ülkelerden içeriklere sahip olması, kendi orijinal içeriklerini üretmesi ve bazen vizyondaki filmleri de kısa sürede bünyesine katmasıdır. Altıncı uzmanımıza göre olumlu yönleri hızlı, kullanışlı ve uygun fiyatlı olmasıdır. Tabi bu uygun fiyat göreceli bir meseledir. Akademisyen maaşına göre belki uygun sayılsa da bir asgari ücretliye göre aylık 100 TL'ye yakın fiyat lüks gelebilir. 7. ve son uzmanımız da benzer fikirlere sahip olurken içeriklerin kesinti olmadan izlenebilmesini, kalındığı yerden devam edilebilme özelliğinin çekiciliğini vurgulamıştır. Evet, uzmanlarımızın Netflix'le olumlu gördüğü yanlar kısaca böyledir. Siz de size göre bahsedilmeyen ama önemli gördüğünüz olumlu taraflar var ise yorumlarda lütfen belirtin. Bu yorumlar platforma yeni katılmak isteyen tüketicilere yol gösterecektir, unutmayın. Şimdi gelelim uzmanlarımıza göre olumsuz taraflara. Birinci uzmanımız özellikle olumsuz yönler arasında hemen hemen her dizi ya da Netflix yapımı sinema filminin mutlaka cinsellik içeren görüntüler ile başlamasını söylemektedir.
Bu ona göre oldukça itici bir durumdur ve her zaman aynı şekilde bunun yapılması bir kültürün başka bir kültüre yerleştirilmeye çalışılması olarak yorumlanmaktadır. Ayrıca hemen hemen tüm Netflix yapımlarında eşcinsel ilişkinin özendirilmesi ve bunun normalleştirilmesi için arka planda ve repliklerde sık sık normalleştirilen cümlelere yer verilmesi toplum mühendisliği olarak yorumlamıştır. İkinci uzmanımıza gelirsek o da olumsuz özelliklerini anlatırken benzer şekilde Netflix'in yayın içerikleriyle eşcinselliği resmen dayatmasını, normalleştirmesini, hatta yüceltmesini ve bir yerde homofobiye neden olmasını eleştirmektedir. Ensest ve pedofilik içeriklerin üretilmesi ve bu içeriklerin meşrulaştırılmasına zemin hazırlaması veyahut önayak olmasını da zararlı bulmaktadır. Ayrıca yanlı ideolojik yayınlar sunması, mesela Spy dizisi veya unortodoks dizilerinde yapılan Yahudi propagandasını buna örnek olarak göstermektedir. Uzmanımız bu bakımdan Netflix'in insanları yanlış yönlendirmesini, dünya tarihinin dönüm noktalarından biri sayılabilecek olayları değiştirerek veyahut basite indirgeyerek ya da değersizleştirerek anlatmasını oldukça zararlı olduğunu söylemektedir. Ben de örnek olarak Rise of Empires Ottoman dizisini verebilirim. Üçüncü uzmanımız ise farklı bir noktaya değinmektedir. Big Data, Deep Web gibi konuların konuşulduğu günümüz teknoloji çağında teknoloji ile bu kadar hemhal olmanın getirebileceği olası mağduriyetlere dikkat çekmektedir. Teknoloji bağımlılığı, boş zamanın genişlemesi, verimli kullanılacak zamanların daralması kişileri etkilediği kötü yanlardır. Dördüncü uzmanımız ise Netflix'e sosyal açıdan yaklaşarak Netflix'in güçlü bir kültür emperyalizmi işlevini yerine getirdiğini düşünüyor. Medyanın her dönemde bir takım süreçlere sabitlemek, değiştirmek ya da dönüştürmek üzere işlev gördüğünü söyleyen uzmanımız, Netflix'in de bu bağlamda içerikleriyle tek yönlü bir politikaya hizmet ettiğini belirtiyor. Bu bakımdan Netflix'i ideolojik anlamda sorunlu bir aygıt olarak tanımlıyor. Dikkat et, ayağını denk at. Yemin ederim 70 milyon kişi vuracağım. Namussuz evladım, devrim ihtilal dinlemem. Bir politikayla ne oynuyorsun? Beşinci uzmanımız ise olumsuz yönler arasında Netflix'in cinsel ve şiddet içerikli film ve dizilerine çocukların da girebilmesini engelleyebilecek bir şifre sisteminin olmamasını gösteriyor. Ayrıca bu uzmanımız olumsuz yönler arasında gene eşcinsellik temasını vurgulamakta, bu temanın çok fazla göze sokulmasını, argo, cinsellik ve şiddet gibi unsurların da bu temayı beslemesini eleştirmektedir. Altıncı uzmanımıza göre ise Netflix'e kaliteli dizi sürekli gelmemektedir. Yedinci ve son uzmanımız da benzer şekilde içeriklerin artık çok kaliteli olmamasından, birbirini tekrar etmesinden ve toplumu ahlaki yönden bozacak dizi ve filmleri yaygınlaştırmaya çalışmasından, ayrıca çocuklara yapılan içeriklerin bile ahlaki ve kültürel açıdan bozuk olmasından dert yanmaktadır. Allah mısınız ulan siz? Nesiniz ulan? Ulan onu korkut, onu korkut, onu korkut. Ulan ben de mi lan? Beni mi korkutuyorsun? Ulan kimsin sen? Evet, Türkiye'deki akademisyenlerin Netflix hakkında öne çıkan görüşleri böyledir. Değinilmeyen başka zararlı tarafları olduğunu düşündüğünüz yönler varsa veya katılmadığınız eleştiriler, siz de yorumlar kısmına düşüncelerinizi aktararak videomuza katkıda bulunabilirsiniz. Unutmayın, bu kanal özgür bir kanaldır ve tüm yorumlar yayınlanmaktadır. Kendi düşünceme gelirsek eğer, öncelikle şunu söyleyeyim, daha evvel paylaştığım kullanıcı yorumları akademisyenlere ait olduğundan oldukça politik eleştirilerdi. Tabii ki okumuş adamların bilimsel bir makalede vereceği demeçler bundan çok daha iddialı olamazdı. Ancak birebir görüştüğüm insanların ortak değerlendirmesi daha samimi olarak "Bizi hep ibne veya lezbiyen yapacaklar" şeklinde sürüp gitmiştir söyleyeyim. Netflix için kendi görüşüm de 3 aşağı 5 yukarı buna yakındır. Bana göre her şeyden önce Netflix'in internet isminin Gayflix olarak değiştirilmesi gerekiyor. Netflix kısaca her diziye ve filme eşcinsel karakter ekleyen online dizi film izleme platformu olarak özetlenebilir. Kimin kime ne yaptığı aslında benim umurumda da değil. Ama bunları herhangi bir gerçekçi hikayeyle değil de sırf orada gözüksünler diye benim gözüme sokmalarının rahatsızlık verici olduğunu söyleyebilirim. Hem alıntı yaptığım akademisyenlerin hem de konuştuğum arkadaşlarımın fikirleri bana bu konuda yalnız olmadığımı gösteriyor. Burada politik doğruculuk, edebiyat yapmadan, duyar kasmadan dümdüz söylüyorum ki bunun böyle olması gerçekten herkesi baymış durumdadır. Çünkü konuyla alakalı alakasız demeden her dizinin senaryosuna rastgele gay çift, lezbiyen aşk, travesti spor hocası, pasif bahçıvan gibi karakterleri boca etmesi gerçekten saçma.
Öyle ki gay sevdasını aşarak artık hamile erkek konusu işlemeye başladılar. Bununla beraber dikkat edilirse ne kadar normal ilişki varsa bunların da hepsini mutsuz, birbirini aldatan çiftler yapmışlar. Yapımlarında bir tane mutlu kadın erkek ilişkisi bulabilmek gerçekten çok zor. Ya birbirlerini aldatıyorlar, ya birisi eşcinsel çıkıyor, ya hep bir sorun. Bu bakımdan kendini tekrar eden klişe içerikleri ve kör göze parmak ürettikleri bayat propaganda yapımları ile çoğu insanın antipatisini toplamışlardır. Yapımlarında o kadar alakasız sahneler vardır ki bunlar ne konuyla, ne sahneyle, ne de hikayenin devamlılığı ile ilgili hiçbir şey katmamaktadır. Tam tersine aha yine yapmışlar hissini tetikleyip sizi diziden veya filmden kopartmaya, günümüz siyasetlerini hatırlatmaya yaramaktadırlar. Öyle ki daha filmin başında acaba bu sefer kim gay diye düşünmekten filme konsantre olamıyorsunuz. Çünkü hakikaten 3 karakterden biri muhakkak gay oluyor. Diğerini de trans yapıyorlar. İnsan düşünüyor, sinema toplumun yansımasıdır. Öyleyse bu kadar LGBT var mı toplumda? Varsa neredeler? Yoksa herkes gizli eşcinsel mi? Açıkçası bu düşüncelerle artık arkadaşımızın elini sıkmaya bile korkuyoruz. Diğer taraftan Netflix'in film yelpazesinin de son derece kötü ve kaliteli film sayısının koskoca platformda bir elin parmağını geçmediğini belirteyim. Bu halde Amazon veya Disney gibi ucuz platformlara kıyasla nasıl 100 TL'ye yakın bir fiyata abone bulabiliyor? Şaşırtıcı. Sonuç olarak tüm bu bilgiler ışığında Netflix adlı platformun hedefini bilmediğimiz bir siyaset adına hareket ettiği içerik analizlerinden anlaşılmaktadır. Dolayısıyla uyanık ve dikkatli bir şekilde tüketilmesi gerektiği de ortaya çıkmaktadır. Gelecekte benzer başka bir video konumuz ise Amazon Prime platformunun incelenmesi ve Netflix ile içerik bakımından ayrıldığı noktalar olacaktır. Haberdar olabilmek için şimdiden kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşça kalın. Daha yeter ya.